Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda karşınızdayım. Bu videomuzda size kendi yapmış olduğum bir eklentiden bahsedeceğim. Profesyonel ve maddi amaçlı olmayan bir proje. İsteyen arkadaşlarla da paylaşabilirim. Nasıl kuracağını da anlatabilirim. Şimdi burada bir komünite oluşturmak istiyorum aslında, bir grup. Premiere'de video düzenleyen arkadaşların en sık karşılaştığı problemleri ve özellikle ses ve video export işlemleri, ondan sonra CapCut dediğimiz ses boşluklarını silme gibi araçlar yaptım. Bunu kendim için hazırladım. İsteyen arkadaşlarla dediğim gibi videonun altına yorum yazarsanız mail adresinizi yazın. Ben size oradan ulaşacağım. Bir yüksek ihtimalle videonun yorum kısmına bakın. Bir Telegram grubu oluşturabilirim. Oradan da iletişime geçebiliriz. Yani talep eden olursa oradan da paylaşacağım. Şimdi basitçe ne yaptığını bir göstermek istiyorum. Şimdi normal Premiere ekranımız açık. Bu Premiere ekranında şu panel olmayacak sizde. Normal bu yatay sekans için oluşturulmuş bir yapı. Şöyle yapıyorum. Workspace'im zaten kendime hazırladığım Baran yatay diye olan. Şimdi Extensions kısmında buraya ben kendi eklentim olan Pro Otomasyon'u koydum. Bu program ne gibi işlevler yapıyor? Hızlıca göstereyim. Şimdi proje hazırlık aşamasında otomatik proje oluştur diyor. Bu ne yapıyor? Benim belirlediğim belirli klasörlerin içinde yeni klasörleri açıp dosyalarımı burada hazırlıyor. Tamamen videoya montaja başlama aşamasına kadar getiriyor beni. Şöyle yapıyoruz. Şu anda ben bir tane oluşturdum. Bir dik sekans diye gelmiş. Bunu silelim. Hemen normal bir yatay sekans oluşturalım. 1080p 30 fps yeterli. Yedek al projenin yedeğini alıyor. Proje dosyanızın şöyle yapayım, hatta göstereyim bunu. Yedek ala bastığınız zaman bir ekran gördüğünüz gibi açıldı, kayboldu. Proje klasörünü aç dediğimizde gördüğünüz gibi proje klasörünü açtı. Burada yedekler diye bir klasör oluşturuyor ve bunun içinde yedeğinizi alıyor. Yani projenin o an çalıştığınız halinin yedeğini almış oluyorsunuz burada. Bu bir özelliği. Otomatik proje oluştur dediğimizde tam olarak şöyle göstereyim. Bugünün tarihi sonunda 001 gibi bir tarih vererek bugünü açıyor. Bir projem daha varsa 002, 003 diye devam ediyor. Yani bu dosya organizasyonu için çok yararlı bir sistem. Şimdi proje klasörünü açtık. Boş kanalları sil dedi. Şurada gördüğünüz ses kanalların ve video kanallarımızda olan gereksizleri, yani boş olanları sildiriyor. Şöyle bastığımız zaman hepsini sildi. Tertemiz. Yani sadece bir video, bir ses kanalımız açık kalacak. Şimdi bu proje hazırlık aşamamız buydu. Düzenleme araçları bir sonrakinde anlatayım. Bin yönetimi dediği. Bin dediğimiz şuradaki klasör yapımız. Yani klasörlerimiz normal, biliyorsunuz. Klasör oluşturabiliyoruz şuradan. Şimdi her videographer'ın bir tarzı var. Ama ben biraz düzenli çalışmayı seven biriyim. Onun için burada bu menüyü ekledim. Bunları siz kendinize göre değiştirebileceksiniz. Klasör yapısını oluştur dediğimizde şurada gördüğünüz gibi bütün klasörlerimi oluşturdu. Şöyle biraz paneli aşağıya çekeyim. Şöyle yapalım. Heh. Şimdi mesela sekans dosyaları, video dosyaları gibi ıvır zıvır bütün her şeyi buraya koydu. Bütün klasörlerimi oluşturdu. Mesela video alalım. Bir tane video ekleyelim buraya. Bir tane de SRT dosyamız var. Bunları hepsini yerine koyduk. Şimdi projemiz büyük olabilir. Büyük projelerde özellikle klasörler inanılmaz işimize yarıyor. Şöyle ki mesela dosyaları klasörlere dağıt diye bir özellik ekledim. Buna bastığınız zaman gördüğünüz gibi bütün klasörlere gitti hepsi. Sadece şu anda altyazı dosyası gitmedi. Onun için de klasör yapısına ekleme yapacağım. Eklemedim. Bu da yeni geldi. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi sekans dosyasını, video dosyasını, ses efektim yok, müziğim yok. Yani bunlara tek tek bakmanız gerekebilir. Bakmaya da bilirsiniz. Ama şöyle yapacağım. Şimdi mesela bütün klasörlerime yerleştirdi hepsini. Tamam mı? Şimdi işim bitti. Bütün klasörlere şeyleri dağıttım. Şimdi boş klasörleri sil dedik. Bütün klasördeki, yani oluşturmuş olduğu bin yapısında içinde dosya olmayanları her şeyi sildi. Şimdi biz burada istersek mesela klasör yapısını dağıtmak isteriz. Dağıtıp bir daha oluşturalım deriz. Ya da atıyorum başka bir işiniz var. Burada her şeyi dışarı çıkar diye bir seçenek ekledim. Buna bastığınız zaman bütün bin yapısını boşalttı. İsterseniz burayı şöyle de yapabilirsiniz. Boş klasörleri sil diyelim yine. Sildi. Hiçbir tane klasörümüz kalmadı. Ama şöyle yapalım. Ben hani bu tarz çalışmıyorum. Bunu sevmiyorum.
Klasör yapısını kuruyorum. Dosyaları klasörlerine dağıt dedim. Boş klasörleri sil dedim. Tamam. Şu an benim istediğim şekilde projem hazır. Bildiğiniz normal montaj işlemine başlayabilecek şekilde geldik. Şimdi burada başka ne özelliklerimiz var bahsedeyim. Şimdi bunu kullandık. Klasör yapısını kurduk. Klasörleri dağıttık. Her şeyi dışarıya çıkarttık. Kopyaları sil diye bir seçenek var. Birden çok dosyaya yer eklemişsek onları temizlemek için bu. Basıyorum. Böyle bir çöp kutusu diye bir tane klasör daha oluşturdu. Olsaydı bir şey onun için alacaktı. Burası da tamam. Klasörleri renklendir. Hani kullanabilirsiniz. Ben pek kullanmıyorum. Klasörleri renklendirebilirsiniz. Bastığınız zaman gördüğünüz gibi şuradaki klasörleri de renklendirdi. Bu da renkleri sıfırla dediği zaman eski haline getirir. Bu bin yönetimi dediğimiz kısımda. Yani projenin kurgu aşamasına daha henüz geçmedik. Sadece klasör yapılarımızı oluşturduk. Şimdi bunun altında dosya işlemleri var. Şimdi buradaki bin yapısının aynısını klasörümün içinde de oluşturmasını sağlayabiliyorum. Burada yaptığım, biraz önce anlattığım bütün özelliklerin aynısını yapabiliyor. Klasörleri oluşturuyor. Dosyaları klasörlerin içine atıyor. Gereksiz olan eğer boş klasör varsa onları siliyor. Bu işlemleri yapabiliyor. Şöyle göstereyim. Bin yapısını diskte oluştur diyecek. Şimdi benim proje dosyam, klasörüm bu şekildeydi. Biraz önce göstermiştim. Diskte oluştur diyorum. Bastım. Şöyle geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi bütün hepsini oluşturdu. İstersem dosyaları dağıtabilirim. Dosyam şu anda burada yok gördüğünüz gibi. Şimdi onu da göstereceğim, bir özelliğim daha var. Şimdi videoları farklı yerlerden eklediğiniz zaman, proje klasörünüzde olmadığı zaman, daha sonra işte bu projeyi başka bir yerde veya başka birine paylaştığınız zaman problem yaşarsınız. Yani bunun için Proje Manager'da özellik var. Aktarabiliyorsunuz. Dışarı bütün medyaları aktarabiliyorsunuz ama bundan daha farklı bir çözüm geliştirdim ben. Mesela medyaları topla dediğim zaman ne kadar dosya varsa bu projeye dahil edilmiş olan getirip buraya klasörün içine alacak. Mesela onu yapalım. Şimdi ne eklemiştik? Biz bir videomuz var. Bir de ses SRT olarak altyazı dosyamız var. Dosyaları klasörlerine taşı diyelim önce. Şimdi bir şey yapamadı tabii dosya olmadığı için. Medyaları toplaya bastım. Gördüğünüz gibi burada hemen iki tane dosyamı buraya getirdi. Biri video. Şöyle yapalım. Açayım. Bir video, bir de altyazı dosyası. İki dosya eklemiştim zaten. İkisi buraya geldi. Şimdi dosyaları klasörlerine taşı diyelim. Bunlar video klasörüne gitti. Dediğim gibi daha önce bahsettim. Altyazı dosyaları için daha henüz klasör yapısını oluşturmadım. Onu da eklediğim zaman bu da kendi klasörüne gidecek. Şimdi bu da tamam. Bunu da gösterdik. Boş klasörleri sil diyelim. Buradaki şimdi bizim kullanmadığımız bir sürü klasör oluştu. Gerek olmayanları silelim. Şöyle yapıyoruz. Boş klasörleri sil dediğimiz zaman şuraya geldik. Gördüğünüz gibi bir tek video dosyası kaldı. Onun içinde de projeye eklemiş olduğum dosyam var. Bu şekilde. Şimdi bu diğer özelliğimizdi. Efektler kısmında videolarınıza efektler atabiliyorsunuz. Normal efekt panelindekiler. Ben burada en çok kullandıklarımızı, yani proje tasarlarken ki en fazla işimize yarayanları buraya aldım. Mesela Ultra Key ile arka planda kullandığınız bir yeşil perde varsa onu kaldırabilirsiniz gibi. Mesela Warp Stabilizer kamera çekiminde oynatmışsınızdır, onu silebilirsiniz. Yani efektleri anlattığım bir video yok kanalımda ama hani ekleyebilirim talep olursa. Şimdi burada efektler panelini videodayken bir daha gösteririm. Şimdi temizlik ve silme. Şimdi burada markerları sil ve kullanılmayanları çöpe at diye bir seçenek var. Bu kullanılmayanları çöpe at dediğimiz şey, şimdi şurada bizim projeye eklediğimiz dosyalardan kullanmadıklarımız varsa o şuradaki çöp klasörü, çöp kutusunun içine atıyor. Yani tamamen silmiyor ama çöp kutusunun içine atıyor, bize gösteriyor şunları kullanmadın diye. Biz istersek unused yani diyorlar buna, kullanılmayan öğeleri buradan görebilir, silebiliriz. Tüm markerları sil dediği videoya mesela şöyle yapalım. Videomuzu alalım şuraya. Tamam. Şimdi videomuza geldik. Videomuzda herhangi bir yerlerde marker koyacağız diyelim. Bir marker buraya bıraktım. Bir marker buraya bıraktım. Klavyeden CTRL M tuşuna basarsanız marker bırakır bu arada. Gördüğünüz gibi 3 tane marker bıraktım ben buraya. Şimdi markerların hepsini sil dediğim zaman gördüğünüz gibi hepsini sildi buradan. Yani bu mesela bazen müziğin sesine göre senkronlu çalıştığımız projeler oluyor. Onlarda biz bolca marker oluşturuyoruz. Markerlara göre ses efektlerini atıyoruz. Bu bunun için gerekli olan bir araç yaptım. Kullanılmayanları çöpe at, bunu anlattım.
Şimdi export video özelliğimiz var. Şimdi burada bildiğiniz gibi biz Premiere'de projeden bir parçayı almak istediğimiz zaman çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yani CapCut'ta veya diğer programlarda var diye biliyorum bu. Yani videonun ben atıyorum şuradaki in ve out olan şu kadar kısmını seçip bunu export almak istiyorum diyelim. Ama Premiere bana bir sürü ayarları seç, bir şeyler yap diye zorluyor. Şimdi ben onun için burada birkaç farklı export seçeneği ekledim. Mesela bu video eğer dikey olmuş olsaydı, şimdi yatay kullanıyorum. Dikey olsaydı buna bastığım zaman bütün projeyi MP4 olarak dışarıya aktarıyor. Tamamını in out atıyor en sonla en başına. O şekilde alıyor. Bu da onun bu seçimi alıyor. Seçimden kastım şu, aşağıdakiyle karıştırmayalım. Şöyle yapayım. Şimdi ben in out'ları bir temizleyeyim. Şimdi seçim dediği şu. Şöyle kestik diyelim videomuzu. V dedim. Geldim buradayım. Mesela bu bölümü sadece export. Bu bölümü yani şu klibi kestiğim halini dışarıya aktarmak için şu ikisini kullanıyoruz. Mesela MP4 yatay seçim, yine şu seçimler bu şekilde seçtiğin olanı dışarıya aktarıyor. Bu tümünü aktarıyor. Bu da in out'u aktarıyor. Bu in out biraz önce bahsettiğim, işte mesela şuraya bir I tuşuna basıp in verdim. Buraya out verdim. Sadece şu iki aralığı istiyorum mesela. Buna MP4 in out deyip dışarıya aktarabiliyorsunuz. Marker'dan marker'a export özelliğimiz var. Bu şöyle çalışıyor. Mesela YouTuber'lar için özellikle tasarladım bunu. Mesela marker'larımız var ama caption marker dediğimiz şöyle yapalım. Chapter marker dediğimiz bir özellik var mesela. Buraya bir marker koyalım mesela. Geldik. Mesela şuraya gördüğünüz gibi bir marker'ı şeyin içine ekledi. Ben bunu istemiyorum. Bu yanlış oldu. Şunu close panel diyelim. Başa gidelim. Bu arada kendi yaptığım bir ses efekt programım da var. Bunun da tanıtımını yapmadım ama yaparım. Atomix'i çoğunuz biliyorsunuzdur. Atomix'te işte ses efektleri alıp videonuza eklemenize yarıyor bu. Şimdi konumuz bu değil. Başa gidelim proje dosyamıza. Evet. Şimdi hangisini anlatıyorduk? Marker'dan marker'a anlatıyoruz. Şimdi siz eğer marker atacaksanız şu şekilde hareket ettirdiğinizde video seçilmiş hale geliyor benim ayarlarımda. Ama ben videonun kendine değil sekansa marker atmak için boş bir yere tıklarsınız. M'ye basarsınız. Marker buraya gelir. Mesela diyelim ki şuraya da bir marker atmak istiyorum. Yine gördüğünüz gibi aşağıyı seçti. Boş bir yere tıklıyorum. Marker'ımı atıp 2 tane marker'ım var. Şöyle şuradan itibaren de W ile sildim diyelim. Bana şimdi birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça şeklinde 3 parçalık bir export vermesini istiyorum diyelim çalıştığım yeri. Şunları markerları çift tıklıyorsunuz. Şurada chapter dediği, yani bölüm dediğine çeviriyorsunuz. Kırmızı oluyor markerlar. Mesela şuna da bakalım dedik. Şimdi gördüğünüz gibi 3 tane chapter marker attı. Ama videom tek parça. Silmedim. Videomu silmememe rağmen şimdi ben bunları markerlardan markerlara bölerek dışarı aktarmak istiyorum. Bastım. Şimdi export hazırlanıyor diyor markerlar arasında ve altta şeyi açtı. Gördüğünüz gibi bana diyor ki hangi ayarla çıktı almak istiyorsunuz? Bu EPR dediğimiz dosyalar normal export profilleri. Normal şeyden alabiliyorsunuz. Aktarmak istediğinizde Media Encoder'ın ayarlarıdır bunlar. Bilgisayarınızda bunları nerede bulacağınızı da size açıklamalar kısmında yazarım. Şimdi buradan YouTube EPR'yi seçtim. Nereye çıktı vereyim diyor ben bunları. Ben de proje klasörümü şimdi aramakla uğraşmayayım. Masa üstüne de alabilir. Masa üstünde bir yeni klasör oluşturalım. Bu yeni klasörün içine alsın dedik. Şimdi aşağıda görüyorsunuz yapılan işlemleri gösteriyor. Encoder'ı açtı. Encoder o chapter'lar arasını dışarı aktaracak. Onu da biz masa üstünüze geçelim. Gördüğünüz gibi encoder'a atıyor bunları. 3 taneye attı otomatik. Siz bunlara girip bakmanıza gerek yok. O arka planda bunları yapıyor. 3 parça halinde şimdi exportunu hazırlayacak bunun. Gördüğünüz gibi videomu oluşturmaya başladı. İleride chapter'lara isim vermek istersek isim verip onları da alabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi 3 parça halinde chapter'lardan bölerek dışarı export aldı. Şimdi bizim buradaki avantajımız şu. Hani biz normalde bunları tek işte ayırıp kesip bir daha export alıp bir daha sekansı ona göre ayırmak zorunda kalıyorduk. Bu işlemleri falan ortadan kaldırıyor. Neyse Premiere'e dönelim. Şimdi bu işlem bunu yaptı. Bunun aynısını ses katmanları için olanı da var.
seçim arasını, yani bir seçtiğiniz klibi dışarı aktarabilirsiniz MP3 olarak. İsterseniz tümünü, bütün sekansın tamamını export alabilirsiniz. Yine aynı şekilde WAV ve WAV in out var. Şimdi özellikle ben WAV kısmını şundan dolayı ekledim. Bir sonraki videoda muhtemelen anlatacağım onu da. Şimdi biz eğitim videoları çektiğimiz zaman, özellikle mesela bu tarz dikey kafa videolar çektiğimiz zaman videoyu montajda inanılmaz zaman kaybediyoruz. Yani zaman kaybımız ne? Hem CapCut atmamız, yani konuşma boşluklarını silmemiz ve diğer işlemleri yapmamız gerekiyor. Bunlar da çok zaman kaybettiriyor. Şimdi piyasadaki programlar var ama bu programlar bizim istediğimiz gibi çalışmıyorlar. Onlar çünkü hem video montajcısı hem de programcı değiller. Bundan dolayı tam tarif edemiyoruz ne yapması gerektiğini. Burada export aldığımız WAV dosyalarını, altyazılarını oluşturup altyazılarıyla kesiyoruz. Onu da şuraya eklemiştim. En başta göstermiştim. Şimdi burada 2 tane seçeneğim var. Biri SRT ile kes, biri de SRT ile sil. Yani biz bir altyazı dosyası oluşturuyoruz. Konuşmanın olmadığı aralıklardaki bütün boşlukları istersek oradan kestirip, yani direkt Ctrl Shift K yapıyor orada. Kesiyor. Ellemiyor, yani silmiyor. İkinci seçenek de bunları kesip araları siliyor. Hani ben genellikle hangisini kullanıyorum derseniz, ben ilk seçeneği kullanıyorum. Kessin silmesin, bir inceleyeyim, gözden geçireyim. Hani bazen tamam sessizlik olabiliyor ama o sessizlik şundan dolayı olabiliyor. Programda bir yeri gösteriyordur, işaretliyordur, yazıyordur, anlatıyordur. Mesela onları silmesin istiyoruz. Onları da biz manuel kontrol edelim istiyoruz. Ama bölmesi şöyle ki avantaj oluyor. Mesela timeline'da diyelim bu 1000 tane kesik atıyor buraya. Tamam mı? Şu şekilde kesti hepsini. Şimdi ben zaten videoyu oynatırken size ayarlarda göstermiştim. Bu üzerine geldiği, timeline'ın üzerine geldiği klibi seçiyor zaten. Bu seçtiği klipte ses yok ve işime gelmiyorsa hemen buradan Shift Delete ile basıp o kısmı silebiliyorum. Mesela buraya geldim diyelim. Baktım bu konuşma benim şeyim değil. Siliyorum mesela. Tamam, yani bu şekilde. SRT ile sil bu. Mesela bu da watermark ekle dediği, bazen proje müşterimiz daha henüz ödeme almamışızdır. Bu da demo için kullandığımız bir şey. Yani demo yapacağımız zaman, müşteriye bir parça bir şey göndereceğimiz zaman hemen üstüne hızlıca bir PNG logo eklemek için çalışıyor. Bunların kullanımını video montajlarımı attığım zaman göreceksiniz zaten neler yaptığımızı. Ya, projeyi sürekli geliştiriyorum. Fikir ve önerisi olan arkadaşlar olursa da yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Şimdilik bu videom bu kadar. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi videoya gelen beğeni sayısı beni bir sonraki videoyu çekmeye teşvik ediyor. Lütfen videoyu beğenin. Mümkünse video montaj veya bu tarz işlerle ilgilenen bir arkadaşınızla kanalımızı paylaşın. Takipte değilseniz takibe alırsanız sevinirim. Şimdilik bu kadar. Sorularınızı yorumlarda yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.